Merhaba arkadaşlar. Bu videomun reklam geliri epey düşük olacak. Muhtemelen Google'da da listelenmeyecek. Ve yine Google'ın sahip olduğu YouTube tarafından da erişimi düşük tutulacak. Bunun sebebini videonun devamında anlayacaksınız. Peki neden bunu yayınlıyorum? Çünkü bazı içerikleri yayınlamak tüm şahsi çıkarların üzerindedir ve bazen insanlık görevidir. Evet, eğer bir girişimciyseniz, girişimci olmayı düşünüyorsanız ya da herhangi bir daldaki dijital bir emekçi ya da web emekçisiyseniz bu hikayeden çıkaracağınız oldukça önemli dersler var. Bunları da altlarını çize çize anlatacağım. Bazı başarısızlıklardan arkadaşlar hayatımıza olumlu olarak yön verecek altın değerinde bilgiler ediniriz. İşte bu da tam öyle bir hikaye. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. İnternetin yaygınlaşmaya başladığı yıllarda 11 Haziran 2001 yılında Google Earth'ün ilk sürümü çevrim içi oldu. Üzerinde yaşadığımız dünya tüm azametiyle karşımızdaydı. Onu istediğimiz gibi döndürebiliyor ve istediğimiz yerine yakınlaşarak detaylarını inceleyebiliyorduk. Şu an sıradan gelen bu olay o dönem için buna ilk kez şahit olan biz Y kuşağı için oldukça heyecan verici ve inanılmazdı. Bilmediğimiz şey ise bu coğrafi konumlandırma ve izleme yazılımının aslında henüz internetin yaygınlaşmadığı, hatta çoğu evde bilgisayarın bile olmadığı 7 yıl önce 1994 yılında hayal gücü ve teknik becerisi yüksek idealist bir genç ekibin kurduğu Artcom isimli bir şirket tarafından televizyon adıyla geliştirildiği ve dünyaya tanıtıldığıydı. Neden bilmiyorduk? Çünkü Google kurulduğu 1998 yılından sonra daha önce eşi benzeri görülmemiş harika algoritması sayesinde arama motoru piyasasında hızlıca lider oldu ve internet aramaları konusunda tekelleşti. 2000'li yıllara gelindiğinde ise tamamen rakipsizdi. Tarafsızlığıyla övünüyordu fakat kendiyle ilgili olumsuz bilgileri indekslemiyordu. Geçmişte de tıpkı bugün olduğu gibi bir şey aradığımız zaman Google'lardık. Bulabildiklerimiz ise tıpkı yine bugünkü gibi Google'ın bize gösterdiklerinden ibaretti. Haliyle televizyon olayı tamamen karanlıkta bırakılmıştı. Şimdi başlangıca dönelim ve hızlıca ilerleyelim. Hikayemiz 90'ların başında Berlin'de başlıyor. 1991'de Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra şehrin doğusunda gençler adeta bağımsızlık ilan etmişlerdi. Bu bölgede anarşi, sanat, felsefe, yaratıcılık, eğlence, teknoloji ve teknomüzik konusunda adeta bir patlama yaşanmıştı. Hikayemiz işte bu çılgın zamanlarda sanat ve bilgisayar delisi bir grup gencin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Bunlar gelecekteki ünvanlarıyla sanat direktörü Joachim Sateir, sanal gerçeklik mühendisi Pavel Meyer, 3D sanatçısı Axel Schmidt ve proje müdürü Gert Grüneis'ti. Birlikte deneysel projeler gerçekleştirmek amacıyla 1994 yılında Artcom adında bir şirket kurdular. Mimarlardan, ressamlardan ve bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekipti bu. Para kazanma gibi bir amaçları yoktu. Onlar dijital dünyanın öncüsü olmak istiyorlardı ve aslında bugün hayata geçen e-ticaret, navigasyon, sanal gerçeklik mekanları gibi pek çok gelişmeyi o zamanlar düşünmüşlerdi. Elbette hepsini birlikte gerçekleştirecek imkanları yoktu çünkü henüz çok erkendi. Yine de deneysel projeler için güçlü bilgisayarlar gerekiyordu. O dönem internet yoktu ve bilgisayarlar çok pahalıydı. Evlerin çoğunda bilgisayar mevcut değildi. İşyerlerinin ise sadece bazılarında vardı. Bilgisayar sahibi işyerleri de bunları kilitli ve güvenlikli alanlarda muhafaza ederlerdi. Böyle bir zamanda Deutsche Telekom'dan aldıkları teknoloji yatırımı sayesinde çok sayıda iyi bilgisayara ve ek donanımlara sahip olmuşlardı. Ve nihayetinde o dönemin en güçlü ve donanımlı bilgisayarı olan 1 milyon Alman markı değerindeki Reality Engine'li Onyx bilgisayarda ofislerine getirilmişti. Bunu ekipteki henüz bir öğrenci olan 3D sanatçısı Axel Schmidt'e "Senin bilgisayarın yok, bunu sen al" diyerek vermişlerdi. Axel Schmidt önce ne yapacağını bilmeden günlerce öylesine kurcalamış, nihayetinde de yine öylesine takılırken ekranda dönen bir küre oluşturmuştu. Yine kurcalamaya devam ederken şans eseri belgelenmemiş bir opsiyon olan küreye zoom girmeyi bulmuştu. Bunun üzerine tüm ekip Schmidt'in başına toplanıp fikirler üretmeye başlamıştı. Bu kürenin dünya olabileceği ve zoom'un da coğrafi lokasyonlara uygulanabileceği fikri ağır basmıştı. İşte her şey böyle başlamış, o gün televizyon projesi ya da bugünkü adıyla Google Earth projesi ortaya çıkmıştı. Böylelikle gerçek zamanlı sanal bir dünya yaratmayı başarmışlardı. Yatırım aldıkları Deutsche Telekom projelerini çalışır halde Japonya'nın Kyoto şehrinde 1995 yılında gerçekleştirecek olan teknoloji konferansına yetiştirmelerini istemişti. Fakat projenin henüz başındaydılar ve bu üzerlerinde büyük bir baskı yaratmıştı. Projeyi yetiştirmek için gece gündüz ofisten ayrılmadan çalışıyorlar. Hatta baygınlık geçirenler hastaneye kaldırıp tedavi edildikten birkaç saat sonra ofise dönüp işlerine devam ediyorlardı. Bu süreçte sürekli sorun yaşıyorlardı. Yazılımları çöküyor, donanımları arızalanıyordu. Hiçbir şey düzgün çalışmıyordu. Eğer Kyoto konferansında başarısız olurlarsa Artcom'un sonu gelecekti. Nihayet zaman geldi. Hiçbir şeyden tam emin olamadan ekipmanlarıyla birlikte Kyoto konferansına gittiler ve sabaha kadar kurulumu tamamladılar. Umutsuzca sistemi açtılar ve
Televizyonun büyüleyici küresi ekranda göründü. Sistem bir ekran, ekranı döndürmek için büyük bir küre, zoom girmek için bir buton ve arka planda yüz binlerce coğrafi görüntüyü işleyen ve içeren donanımlardan ibaretti. Kullanıcılara daha gerçekçi bir his yaşatmak için arayüzü fiziksel yapmışlardı. Harika bir düşünceydi. Büyük rekabet olan Kyoto konferansında herkes televizyonu görmek istiyordu. Başlarına çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. İşler yolundaydı. Gösterinin yıldızı olmuşlardı. Kyoto başarısından sonra televizyonla dünyayı dolaşmaya başladılar. Wall Street'teki New York borsasında, Brüksel'deki G7 toplantısında, Los Angeles'ta, San Francisco'da, Silikon Vadisi'nde sunumlar yaptılar. Projeleri büyük ilgi görmesine rağmen herhangi bir maddi kazanç sağlamıyordu. Çünkü televizyon yazılımı ancak yarım milyon dolarlık donanım ve ona bağlı yazılımla birlikte kullanılabiliyordu. Yani birine satmanız imkansızdı. Telekom da maddi desteği kesmişti. Haliyle şirketleri finansal olarak kötü duruma gelmişti. Nihayetinde projeyi sonlandırmak zorunda kaldılar. Peki proje neden başarısızlıkla sonuçlanmıştı? Evet, alacağımız ilk ders bu arkadaşlar. Çünkü buldukları fikir için henüz gerekli teknik gelişmişlik ve pazar oluşmamıştı. Pazarın en az 10 yıl önündeydiler. Bazen çok iyi bir fikir bulsak ve bunu hayata geçirsek bile bu fikir zamanın ötesindeyse maalesef hiçbir değer arz etmez. Onlar da hem bilgisayar teknolojisinin hem de pazarın gelişmesini beklemeye başladılar. En az 10 yıl beklemeleri gerekiyordu. Yıl 2004 olduğunda Google Earth'ü çıkardı. Televizyon ekibi üyeleri hemen kendi projelerini tanıdılar. Evet, bu televizyonun internet versiyonuydu. Zamanlama, açı, hareketler her şey televizyonun aynısıydı. Bunu Google'a kimin servis ettiğini de iyi biliyorlardı ve ihanete uğradıklarını hissetmişlerdi. Bunu yapan 1995 yılında Silicon Graphics ziyaretinde tanıştıkları Brian McClendon adında bir çalışandı. Ona kendileri gibi biri olduğunu ve kendilerini anlayacağını düşündükleri için televizyonu göstermiş ve kullandıkları algoritmaları anlatmışlardı. İşte bu da alacağımız ikinci ders. Fikrimizi gerçekleştirmek için kullandığımız yöntemleri asla başkalarına anlatmamalıyız. Maalesef onlar henüz 20'li yaşlarında iş tecrübesi olmayan gençlerdiler ve Silikon Vadisi kurtlarının yapabileceklerinden habersizdiler. Projelerini anlattıkları Brian McClendon, Silicon Graphics'ten ayrılıp kendi şirketini kurmuş ve televizyonu demo olarak gösterip yatırım almıştı. Projenin adını da Keyhole Earthweaver koymuştu. Yatırımı da Amerikan İstihbarat Dairesi CIA'nin Incutel adında bir risk sermayesi şirketinden edinmişti. CIA bu projeyi özellikle Irak depoları veya kamplarındaki hareketi tam olarak belirlemek için kullanmıştı. Oysaki Artcom televizyonu tanıttığında da pek çok askeri yatırım teklifi gelmişti ama bunun askeri alanda kullanılmasını istemediklerinden reddetmişlerdi. Fakat kendi kişisel çıkarı dışında bir şey düşünmeyen Silikon Vadisi çakalı McClendon tam tersini yapmıştı. Televizyonu Google'da görünce asıl yaratıcıları olan Artcom ekibi sistemi detaylı biçimde inceledi. Kendi projeleriyle arasında çok sayıda benzerlik olduğunu gördü. Örneğin kuadrantların 0 ile 3 arasındaki sayılarla ele alınışı, veri sağlayıcıya gönderilen talep biçimi ve bunun gibi pek çok şey tıpatıp aynıydı. Bunun üzerine Artcom ekibi haklarını aramak için televizyon için aldıkları patentle birlikte Google'a gitti. Onları Google'da dostça karşılayıp yılmaları için şirket bürokrasisiyle boğmaya çalıştılar. Nihayetinde ellerindeki patent için $200.000 ödemeyi teklif ettiler. Haliyle Artcom ekibi bu komik rakamı reddetti. Google'a dava açmayı istiyorlardı ama bir dünya devini alt etmeyi başaramayacaklarını düşünüyorlardı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir patent ihlali davası için minimum $5 milyon gerekiyordu ve paraları yoktu. O yüzden bu fikirden vazgeçtiler. Bir süre sonra Amerika'da dava gideri riskini üstlenecek idealist bir hukuk şirketi buldular. Bu şirketi bulmaları çok zor oldu çünkü Google, ABD'deki patent ihlali davalarına bakan çoğu şirketin devamlı müşterisiydi. O yüzden sürekli red cevabı almışlardı. Nihayet şirketi bulunca Google'a tam $1 milyar tazminat davası açtılar ama asıl amaçları yine para değildi. Yüksek bir tazminat istemiyle tüm dünyanın bu davayı dikkate almasını ve Google Earth'ün kendileri tarafından geliştirildiğinin bilinmesini istiyorlardı. Artcom'u temsil eden hukuk şirketi dava için tam $6 milyon harcadı. Mahkemede Powell ve Excel, Google avukatlarınca sert biçimde çapraz sorguya alındı. Artcom kurucuları mahkeme salonunda iyi performans gösterince Google işi daha da ciddiye aldı ve davaya bakan hukuk şirketini değiştirdi. Hatta davanın yargıcını değiştirdi. Amerikan mahkemesi Berlin'den gelen Artcom kurucularına şov amaçlı bir gösteri yeri, bir sirk gibi gelmişti. Hepsi Amerikalılardan oluşan vatansever ve teknik bilgisi olmayan bir jüriyle ve Hollywoodvari hareketler sergileyen bir hakim ve avukatlarla karşı karşıya kalmışlar. Kararı verecek olan da ne yazık ki bu bilgisiz jüriydi. Dava devam ederken dava ile ilgili blog yazıları ve haberler de Google'dan yok oluyordu. İnsanlar hiçbir bilgi bulamıyordu. Sonuçta yine Amerika'nın çıkarları kazandı ve Artcom davayı kaybetti.
Peki bunları nasıl öğrendik? Bunları yine Google gibi bir dünya devi olan fakat alışılagelmiş düzen platformlarından farklı olarak haksızlığa uğratılmış Artcom ekibinin hikayesini size anlattığım gibi olmasa da kurgusal ve dramatik biçimde The $1 Billion Code isimli diziyi de ekranlara taşıyan Netflix sayesinde öğrendik. Ne yazık ki Artcom'un kurucularından Joachim Saathayer 7 Ekim 2021'de vizyona giren ve herkesin gerçekleri öğrenmesini sağlayan bu dizinin gösterime girmesinden 3 ay önce 10 Temmuz 2021'de hayatını kaybetti. Oysa ki yaşarken en çok istediği şey herkesin gerçekleri öğrenmiş olduğuna tanık olmaktı. Hakikat önünde sonunda açığa çıkar ve bizim için artık Google Earth diye bir platform yok. Bizim için adı televizyon ve hep öyle kalacak. Joachim Saathayer'ın sözleriyle videoyu sonlandırıyorum. İnovasyon için düş kurulacak bir alan gerekir. Daha da önemlisi hata yapılacak bir alan. Daha önce başarılı olmuş şeyleri tekrarlarsanız benzersiz bir şey yaratamazsınız.